Bugün Google Stitch ile bir tasarım yapacağız, bir web tasarımı yapacağız ve bu tasarımı, oluşturduğumuz uygulamayı Google AI Studio ile nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiz? Peki bugün ne yaptık biliyor musunuz? Gel gösterelim. Önce Google Stitch'e geldik ve böyle bir tasarım oluşturduk. Bu tasarımda rastgele gradyan renkler oluşturmasını istedik ve istediğimiz 2 alanda da kendi renk kodlarımızı yazma imkânımızı verdi bize. Bunu oluşturduk. Sonrasında bunu Google AI Studio'ya attık ve AI Studio bunu gerçeğe dönüştürdü. Ne oldu? Generate Random dediğimde rastgele gradyan renkleri bakın burada oluşturuyor. Burada da kendim istediğim 2 rengi verme imkânım var. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Bunu nasıl yaptık? Hemen anlatıyorum, gel bakalım. Evet, şimdi Google Stitch'e geldik. Google Stitch nedir? Google Stitch'te 2 adet tasarım yapabiliriz. Bir web tasarımı, 2 de uygulama tasarımı yapma imkânımız var. Bu tasarımlarda eklerken, tabii prompt'ların üzerine eklerken görüntü yükleyebiliriz. İstediğimiz tasarımı, beğendiğimiz tasarımların görüntülerini, ekran görüntülerini paylaşabiliriz. Hatta onunla uğraşmak istemiyorum dersen direkt rakip sitelerin, rakip uygulamaların veya beğendiğin sitelerin URL'lerini, web site URL'lerini buraya ekleyebiliyoruz. Sonrasında prompt dışında bu prompt'ları 3 adet seçeneğimiz var prompt'ları yaparken. Fast seçeneği var. Bu fast adı üstünde hızlı bir tasarım verecek bize ancak hızlı olduğu kadar da basit bir tasarım olacak. O yüzden bunu burada bugün kullanmayacağız en azından. Bunu kullanırsak, kod Figma olarak da direkt aktarabiliyoruz dışarıya. Flash var, 3 Flash var. Bu en gelişmiş modellerden bir ikincisi. Burada da yüksek kaliteli tasarımlar ve, eee kod ajanlarına dışarı aktarabiliyoruz. Bugün bunu 3 Flash'ı kullanacağız. Bir dördüncü de Thinkific, 3 Pro varmış. Bu da en yüksek kalite tasarımları bize sunacak ancak aynı orantıda da yavaş bir şekilde oluşturacak çünkü detaylı olarak düşünüyor. Şimdi 3 Flash'ı kullanalım. Buraya ne yazalım? Eee, Bana şöyle bir tasarım bu arada web tasarımını seçtim. Web tasarımda şöyle bir şey oluştursun. Bana rastgele renklerden gradyan rengi oluşturan bir site yapsın. Kullanıcıdan bir renk isteme alanı olsun ve rastgele alanı da alanı da olsun. Böyle bir tasarım olsun. Sitede mor renkleri kullansın. Tek sayfa. Tek sayfayı yazmama gerek yok. Sitede de mor renkleri kullansın. Böyle bir tasarım, web tasarımı oluştursun bana. 3 flash'la bunu gönderelim. Oluşturduktan sonra da sonrasında neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz onları da anlatacağım. Evet, şimdi tasarımı oluşturdu. Şöyle bir göz atalım. Nasılmış? Niye zoom yapamıyorum? Ama pardon, zoom yapabiliyorum. Şöyle bir tasarıma göz atalım. Gayet güzel bir tasarım oluşturdu. Bir öncelikle bakalım. Burada 2 renk kodu ekleme alanım var. Ama generate bot random da buradaymış. Rastgele alınımlı burada. Grading paletler var ve bu kadar. Çok tam da istediğim bir şey. Sonuçları da şu şekilde gösterecekmiş bana renkler oluşturduktan sonra. Gayet iyi, gayet müthiş. Zaten Google Stitch müthiş işler çıkarıyor, müthiş işler başarıyor. Peki buranın üzerinde neler yapabiliriz? Bir tık ona bakalım. Bir generate kısmı var. Burada yeni varyasyonlar üretebiliriz. Yeniden tasarımı hiç beğenmedim, bu çok kötü oldu dersek yeniden üretme şansımız var. Tahmini ısı haritasında burada görme şansımız var. Isı haritası bazen çalışmıyor ama İhtiyacınız varsa, çok istiyorsanız deneyebilirsiniz. Sonrasında edit kısmı var. Sohbete ekli olarak tabii dedikten sonra zaten sohbete ekle dedikten sonra tasarımı seçiyor. Burada tasarımın üstünde değişiklikler yapma imkânımız var. Mesela mor renk hoşumuza gitmediyse bunu yeşil renk yap diyebiliriz veya farklı bir şeyler diyebiliriz. Şimdi tekrar bir bekleme alanına sahip olmayalım diye yeni bir şeyler istemeyeceğim ki zaten gayet de güzel gözüküyor. Benim gayet de hoşuma gitti. Edit'te başka bir şey var mıydı? Temayı düzenle varmış. Neyse, o kalabilir. Preview'da, işte, mobilde, tablette nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Yeni tab'da da bir bakalım. Şöyle bir bakayım hızlıca. Tab'da da bu şekilde gözükecek. Buraya mesela generate random dediğimde tabii ki çalışmıyor şimdilik.
Ama ben bunları değiştirsem ama burada çalışmayacak. Burası çünkü tasarım sadece. Tamam. More kısmı var. More'da kodlarımızı görüntüleyebiliriz. Coming soon mu? Görüntülüyorduk biz eskiden. Bunu Face'te mi Yo. A, tamam, ne oldu? Az önce ne oldu? Ne yaşandı az önce? Tamam, kodlarımızı burada görüntüleyebiliyoruz tamamen. More kısmında kodu dışa aktarmamız var ve indirmemiz var. Şimdi burada tamam, okay, biz böyle bir tasarım yaptık ama bunu nasıl hayata geçirebiliriz diyorsak dışa aktar kısmında artık AI Studio var. Bunu AI Studio'ya giderek gerçeğe dönüştürme imkânımız var. Hatta hemen gidelim sesim gitti. Hemen gidelim AI Studio ile bu tasarımı gerçeğe dönüştürelim ve yeni renkler oluşturmaya başlayalım. AI Studio ile dönüştür dediğimde buraya prompt'unu verdi. Görüntüyü ve dosyaları da buraya aktardı. Tabii biz buna yine aynı az önce burada yazdığımız prompt'u buraya da yazalım. Şuraya şu son sitede more kısmı olmasın. Burası aynı olsun. Bu prompt'u da yazalım ve buradan app'leri de seçebilirim ama direkt bir build diyelim, oluştur diyelim ve bakalım. Burası da oluşturduktan sonra ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Beraber göreceğiz. Evet, AI Studio müthiş işler başarmaya devam ediyor ve istediğimiz tasarımı, istediğimiz uygulamayı geliştirdi. Ancak burada kodları görebiliriz, bütün dosyaları görebiliriz. Tamamlandı da. Şunu bir full screen yapalım ve çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hadi bakalım. Buraya rastgele bir kod yazmak istiyorum. İkinci kodumda eee, şöyle bir şey şöyle bir şey olsun ve yazdığımda direkt kod gradient kısmı benim karşıma çıkıyor. Bunu copy CSS dediğimde de kopyalıyor. Ve bakalım burada da yapıştırıyor. Çok iyi. Tamam, peki generate random dediğinde de rastgele gradient renkleri oluşturuyor bana. Peki ben daha ne istiyorum? Bugün bu müthiş olayı öğrendik. Ya, buranın devamında ne anlatabilirim? Dur şunu bir küçültelim. Mesela burada beğenmediğimiz kısımlar olmuş olabilir. Benim aslında şu an yok. Gayet de beğendim. Ancak varsa da buraya gelip beğenmediğim kısımları buraya yazıp değiştirebiliriz. Ama şimdilik yapmayacağız. Şunu tekrar full screen alalım ve birazcık keyfini çıkaralım. Google Stitch ile tasarımı yapıp bu tasarımı Google AI Studio ile nasıl gerçeğe dönüştürebiliriz? Bugün bunu anlattım. Müthiş de oldu. Sonraki videoda görüşürüz.